Gökyüzünden süzülüp inen her kar tanesi, milyarlarca atomun kusursuz bir düzene girdiğinin sessiz tanığıdır. Bu düzeni kim koydu ve neden hiç bozulmuyor? Kur'an-ı Kerim'de Allah, Nur suresinde gökyüzünden donu ve kar indirdiğini bildirmektedir. Bu ayet, yaratılan her zerrenin bir kasıt ve hikmet taşıdığını bize hatırlatır. Bilim insanları yüzyıllardır kar tanelerini inceliyor ve hepsinde aynı özelliği buluyor. Altı kollu, altı yönlü, mükemmel simetrik bir yapı. Bu tesadüf değil, fizik kanunudur. Her şeyin kaynağı su molekülüdür. Bir oksijen atomu ve iki hidrojen atomundan oluşan bu üçlü yapı, evrenin en çok incelenen molekülüdür. Sadeliğin içinde muazzam bir düzen gizlidir. Su molekülündeki iki hidrojen atomu oksijene belirli bir açıyla bağlanır. Bu açı, kristal büyüdükçe altıgen geometriyi zorunlu kılar. Allah bu açıyı tek bir derece bile değiştirmemiştir. Hidrojen bağı adı verilen özel bir çekim kuvveti, su moleküllerini birbirine bağlar ve onları altıgen kafes şeklinde dizilmeye zorlar. Bu kuvvet, Allah'ın maddeye yerleştirdiği sessiz bir emirdir. Su buharı soğuk havada yavaşça kristalleşmeye başlar. İlk moleküller bir araya gelir ve altıgen halkadan oluşan küçücük bir çekirdek meydana gelir. Her büyük yapının temeli bu tek halkadır. Bu küçük çekirdek büyüdükçe altıgen simetri kendiliğinden korunur. Her yeni molekül köşelere daha kolay yapışır ve kar tanesinin kolları ortadan çıkmaya başlar. Fizik kanunları bunu emreder. Kar tanesinin her altı kolu aynı anda neredeyse birbiriyle iletişim kuruyormuş gibi tam aynı şekli alır. Oysa aralarında bağlantı yoktur. Sadece Allah'ın koyduğu aynı fizik kanunları işlemektedir. Ancak her kar tanesi farklı bir yoldan yere düşer. Farklı sıcaklık ve nem katmanlarından geçer ve her aşamada benzersiz dallanmalar gelişir. Sonuçta dünyanın iki özdeş kar tanesini görmek imkansızdır. Matematiksel olarak hesaplandığında tek bir kar tanesinin alabileceği olası şekil sayısı gözlemlenebilir evrendeki atom sayısından çok daha büyüktür. Bu sonsuz çeşitlilik Allah'ın sınırsız kudretinin işaretidir. 17. yüzyılda yaşayan bilim insanı Johannes Kepler, kar tanelerinin neden altıgen olduğunu sorgulamaya başlayan ilk kişiydi. Bu soru, doğanın geometrisinin ardındaki düzeni araştırmasına vesile oldu. Kepler'in sorusu yüzyıllarca yanıtsız kaldı. Ancak 20. yüzyılda X ışını kristalografisi gelişince su kristalinin altıgen kafes yapısı kesin olarak kanıtlandı. Bilim Allah'ın koyduğu düzeni ancak o zaman görebildi. 19. yüzyılda Wilson Bentley adlı bir çiftçi hayatını kar tanelerini fotoğraflamaya adadı ve binlerce özgün görüntü belgeledi. Her fotoğrafta farklı bir sanat eseri, aynı temel düzen görüldü. Bentley'nin fotoğrafları dünyaya şunu gösterdi: Allah her kar tanesini aynı yasayla ama farklı bir ifadeyle var etmiştir. Tıpkı aynı alfabeyle sonsuz şiirler yazılması gibi. Düzenle özgünlük bir arada olabilir. Kar oluşumu için önce bulutta su buharının bir toz zerreciğine yapışması gerekir. Bu zerreye kondansasyon çekirdeği denir. Bu çekirdek Allah'ın belirlediği kristal büyümesinin başlangıç noktasıdır. Sıcaklık değiştiğinde kar taneleri plaka, iğne, sütun ve dendrit gibi çok farklı biçimler alır. Allah aynı moleküle farklı koşullarda farklı kimlikler ve biçimler vermiştir. Her biri başına bir mucizedir. En bilinen ve en güzel formu dendrit tipi kar tanesidir. Dallanmış ağaç benzeri yapısıyla bir sanat eserine benzer. Bu form yüksek nem koşullarında daha soğuk sıcaklıklarda oluşur. Dendritik büyüme sırasında her dal kendi dallarını üretir, her dal yeni dallar oluşturur. Bu yapı matematikte fraktal olarak adlandırılır. Allah doğayı kendi içinde tekrarlayan sonsuz bir geometri ile donatmıştır. Fraktal geometri sadece kar tanelerinde değil, akciğerlerimizde, ağaç dallarında ve kıyı şeritlerinde de görülür. Allah aynı tasarım prensibini evrenin dört bir yanına yerleştirmiştir. Bu bir tesadüf olamaz. Altıgen yapı sadece buz kristallerinde görülmez. Bal peteği de altıgenden oluşur. Ve bu geometri aynı alanı en az malzeme ile en verimli biçimde doldurur. Allah arıya da, kar tanesine de aynı geometrik sırrı öğretmiştir.
Matematikçiler kanıtlamıştır ki bir düzlemi aynı şekilli parçalarla tam ve boşluksuz doldurmak istersen yalnızca 3 geometrik seçenek vardır. Üçgen, kare ve altıgen. Allah bu 3 seçenekten en verimli olanı seçmiştir. Altıgenin özelliği şudur: çevresi sabit tutulduğunda en büyük alanı kapsar. Yani aynı miktarda malzemeyle en fazla hacmi elde edersin. Bu özellik hem arı peteğinde hem de kar kristalinde Allah'ın imzasını taşır. Kar tanesi düşerken atmosferdeki sıcaklık, basınç ve nem sürekli değişir. Bu değişimler kristale kaydedilir. Tıpkı bir ağacın halkalarının yılları kaydetmesi gibi. Her kar tanesi kendi tarihini taşır. Su molekülünün bu denli özel özellikler taşıması rastlantı değildir. Evrenin temel sabitleri biraz farklı olsaydı, su sıvı kalır, buz yüzmez ve yaşam mümkün olmazdı. Allah suyu hayatın temeli olarak tasarlamıştır. Buzun suya göre daha hafif olması da aynı altıgen kafes yapısının sonucudur. Buz kristalindeki boşluklar sıvı sudaki moleküllerden daha seyrek bir düzlem oluşturur. Bu özellik olmasaydı okyanuslar dibinden donardı. Denizlerde ve göllerde buz önce yüzeyde oluşur. Bu katman soğuk havanın suya doğrudan ulaşmasını engeller ve altındaki canlıların hayatta kalmasını sağlar. Allah bu fizik kuralını canlıların korunması için belirlemiştir. Kar tanesinin büyüklüğü de şaşırtıcıdır. Gözle görülebilecek kadar büyük olan bu kristaller, yüzlerden bine kadar mikrometre arasında değişir. Bu ölçekte mükemmel bir sanat eseri oluşturmak ancak Allah'a mahsustur. Her yıl yeryüzüne düşen kar tanesi sayısının hesaplanamayacak kadar devasa olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının her bir birimi benzersiz bir tasarım taşır. Allah'ın yaratması sınır tanımaz. Tüm bu kar taneleri yalnızca 2 kural ile yönetilir: altıgen simetriye uymak ve kendi benzersiz yolunu izlemek. Allah sonsuz çeşitliliği en sade 2 ilkeyle var etmiştir. Bu denge ilahi bir mucizedir. Bulut içinde bir kar tanesinin büyümesi ortalama 1 saatten fazla sürer. Bu yolculuk boyunca kristal, on binlerce su molekülünü bünyesine katar. Her saniyede yeni bir şekil, her şekil Allah'ın yeni bir bütünlüğüdür. Kar tanesinin kolları arasındaki simetri, aynı çevresel koşulları yaşadıkları için korunur. 6 kolda, aynı anda, aynı sıcaklıkta büyür. Allah simetriyi koşulların eşliğiyle garanti etmiştir. Karın beyaz görünmesinin nedeni, ışığın kristal yapı içinde dağılmasıdır. Kar aslında şeffaftır ama yüzlerce kristal katmanı ışığı yansıtarak bize beyazlık olarak gösterir. Allah görünmeyeni görünür kılmıştır. Tek bir kar tanesi mikroskopta incelendiğinde milyonlarca su molekülünün katmanlar halinde dizildiği görülür. Her katman bir öncekinin geometrisini tekrar eder. Bu tekrar en küçük parçadan en büyüğe uzanan ilahi bir ahenktir. Modern bilim, kar kristallerini bilgisayar simülasyonlarıyla yeniden üretmeye çalışmıştır. Ancak simülasyonlar, gerçek kar tanelerinin karmaşıklığına yalnızca yaklaşabilmiştir. Allah'ın yarattığı düzeni taklit etmek, insanlık için büyük bir meydan okumadır. Bilim insanı Kenneth Liebrecht, onlarca yıl boyunca kar kristali büyütme deneyleri yapmış, kontrollü koşullarda bile her deneyde farklı kristaller elde etmiştir. Bu fark, Allah'ın her yaratmasının tekrarlanamaz olduğunu kanıtlar. Kar tanesinin 6 kollu yapısı, 6 yönlü simetri anlamına gelir. Bu simetri, 60 derecelik döndürme işlemiyle kendini yeniler. 6 sayısı, Allah'ın evreni tasarlarken tercih ettiği bir düzen sayısıdır. Kristal büyüme hızı da simetrinin korunmasında kritik rol oynar. Tüm yüzeylerin aynı hızda büyümesi için sıcaklık farkı sıfıra yakın olmalıdır. Allah bu dengeyi atmosferin derinliklerinde hassas biçimde ayarlamıştır. Kar taneleri sonunda birbirine yapışarak kar örtüsünü oluşturur. Bu örtü toprağı soğuktan korur, yaz sularını depolar ve milyonlarca canlıya yaşam kaynağı olur. Allah karı yalnızca güzel kılmamış, işlevsel de kılmıştır. Kar örtüsünün yüzeyi güneş ışığının büyük çoğunluğunu geri yansıtır.
Bu özellik dünyanın enerji dengesini düzenler ve iklimi kararlı tutar. Allah karı gezegenimizin ısı kalkanı olarak görevlendirmiştir. Doğadaki bu muazzam denge milyonlarca yıldır hiç bozulmaksızın işlemiştir. Kur'an bu dengeyi "Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu" sözüyle ifade eder. Rahman suresi 7. ayet bu gerçeği asırlardır hatırlatır. Kar tanelerinin geometrisi kuantum mekaniğinin temel prensipleriyle bağlantılıdır. Elektronların yörüngesi su molekülünün şeklini belirler ve bu şekil kristal geometrisini zorunlu kılar. Allah maddeyi atom ötesinde de düzenlemektedir. Su molekülünün V şeklindeki yapısı oksijen atomunun elektronegatifliğinden kaynaklanır. Bu özellik moleküle kısmi yükler kazandırır. Bu yüklerin düzeni hidrojen bağını doğurur ve tüm kristal mimarisini inşa eder. Yeryüzünün farklı bölgelerinde düşen kar taneleri farklı biçimlere sahiptir. Tropik yüksek irtifadan gelen kristaller daha basit, kutuplara yakın bölgelerdekiler çok daha karmaşık yapıdadır. Her coğrafya Allah'ın farklı bir sayfasıdır. Altıgen geometri sadece maddede değil, ışıkta da görülür. Karın üzerine yansıyan güneş ışığı, 6 kollu yıldız şeklinde kırınım desenleri oluşturur. Allah, ışığı ve maddeyi aynı geometrik dile konuşturmaktadır. Bir kar tanesinin içindeki düzen, kaos teorisiyle de bağlantılıdır. Başlangıç koşullarındaki küçük farklar zamanla büyük ayrışmalara yol açar. Bu kelebek etkisi, Allah'ın her varlığa benzersiz bir kaderi yazdığının matematiksel kanıtıdır. Bilimin kar tanesi araştırmaları sayesinde yarı iletken teknolojisi, optik fiber ve kristal mühendisliği gelişmiştir. Allah'ın yarattığı kar tanesindeki düzeni anlamak, insanlığa teknoloji kılavuzu olmuştur. Yaratılışı keşfetmek, ilerlemeyi getirir. Kar tanesinin kolu bir budak verir. O budak yeni budaklar oluşturur. Bu büyüme deseni matematiksel olarak ağaç grafiği ile tarif edilir. Allah ağaç yapısını hem bir ormanın silüetine hem de bir kar tanesinin koluna işlemiştir. Kar yağışı bir topluluk hareketidir. Milyonlarca kristal buluttan birlikte iner, birbirinin hava akışını etkiler ve zemine uyumlu bir örtü oluşturur. Bu kolektif düzen hiçbir koordinatörü olmayan muhteşem bir organizasyondur. Yolculuğumuzun yarısına geldik ve şuna kanaat getirdik. Kar taneleri fizik, kimya, matematik ve coğrafyanın kesiştiği noktada Allah'ın imzasını taşıyan mucizelerdir. Her bir tanesi bütün bir evrenin küçültülmüş yansımasıdır. Buzlanma sürecinde enerji serbest bırakılır. Kristal oluştukça etrafına ısı yayılır. Allah maddeye düzenini bulma sürecinde bile enerji veren bir özellik yerleştirmiştir. Bu yayılan ısı bulutları ve fırtınaları besler. Bulutların içindeki elektrik yükleri kar tanelerini etkileyebilir. Pozitif ve negatif parçacıklar ayrışarak kristallerin büyüme yönlerini değiştirir. Allah elektromanyetik kuvveti de bu muhteşem kristal sanatına dahil etmiştir. Kar tanesinin her yüzeyinde binlerce küçük faset, yani yüzey düzlemi bulunur. Bu fasetler ışığı farklı açılarda yansıtarak parlak ve pırıltılı bir görünüm oluşturur. Allah güzelliği bile fizik yasalarının içine paketlemiştir. Buz kristali büyürken yüzeyindeki moleküller titreşir. Bu titreşimler sıcaklığı yansıtır ve büyüme hızını doğrudan etkiler. Allah titreşimi de büyüme sürecinin bir parçası haline getirerek atomları hareketli tutmaktadır. Kar tanesinin kollarındaki en ince dallar yalnızca birkaç molekül genişliğindedir. Bu kadar ince bir yapının milyonlarca kez yeniden üretilmesi, maddenin kendi içinde taşıdığı bilginin büyüklüğünü gösterir. Kar tanesinin şeklini belirleyen temel etken sıcaklıktır. Sadece birkaç derecelik fark tamamen farklı bir morfoloji üretir. Allah sıcaklığı dünyanın en ince sanat fırçasına dönüştürmüştür. Nem oranı ise şeklin ikinci büyük belirleyicisidir. Düşük nemde basit kristaller oluşurken yüksek nemde sonsuz dallanan karmaşık yapılar ortaya çıkar. Allah iki değişkenle sonsuz biçimi mümkün kılmıştır. Kar tanesi buluttan çıktığında artık değişmez. Düşüş sırasında aldığı son şekli sabit kalır. Bu an Allah'ın her varlık için belirlediği tamamlanma anını sembolik olarak temsil eder. Zemine ulaşan kar tanesi genellikle başka kristallerle birleşir ve tanınmaz hale gelir. Ancak bir an için var olan o eşsiz biçim Allah'ın kayıtlarında sonsuza dek vardır. Kur'an hatırlatır.
Allah her şeyi saymaktadır. Kar tanesinin hikayesi aslında su döngüsünün bir parçasıdır. Denizden buharlaşan su bulut olur, kar olur ve yeniden toprağa döner. Allah bu döngüyü hayatın sürekliliği için kusursuz biçimde tasarlamıştır. Dünya üzerindeki tatlı su rezervlerinin büyük kısmı kar ve buz biçiminde depolanır. Bu depolar yaz aylarında erir ve akarsular aracılığıyla tarım arazilerini besler. Allah kar tanesini insanlığın su bankasına dönüştürmüştür. Kutuplardaki buz tabakaları yüz binlerce yıllık kar katmanlarından oluşur. Bilim insanları bu katmanları delip geçmiş iklim koşullarını okuyabilir. Allah tarihi yalnızca kitaplara değil, kar ve buz içine de kaydetmiştir. Dondurulmuş haldeki su buharını taşıyan buz çekirdeği örnekleri dünyanın geçmiş atmosferini korumuştur. Bu örneklerde antik hava kabarcıkları hala mevcuttur. Allah geçmişi buz içinde muhafaza etmiştir. Karın sesi de özeldir. Taze kar sesi yutar çünkü kristaller arası boşluklar ses dalgalarını dağıtır. Allah sessizliği de kar tanesinin içine yerleştirmiştir. Karla kaplı bir ormanın sessizliği, ilahi bir sükunetin yansımasıdır. Kar tanesinin kütlesi son derece küçüktür. Ancak milyarlarca kar tanesi bir araya geldiğinde dağları bile büker. Allah küçükte büyük kuvvet sakladığını bu zarif kristallerle de ispat etmektedir. Çığlar kar tanesinin kolektif gücünün en dramatik gösterisidir. Birbirinden bağımsız milyarlarca kristal aynı anda devasa bir kuvvete dönüşür. Bu dönüşüm Allah'ın birleşmenin kudretine dair koyduğu bir kanundur. Kar örtüsünün altında bile yaşam devam eder. Küçük memeliler ve böcekler karın altındaki boşluklarda korunur. Allah karı hem bariyer hem de kalkan olarak tasarlamış, içinde hayatı barındıran bir örtü kılmıştır. Kayak sporu, snowboard, kış turizmi ve kış sporlarının tümü Allah'ın yarattığı kar tanesinin insan hayatına kattığı zenginliklerdir. Her kış mevsimi milyonlarca insanın sevinç kaynağı olan bu güzellik bir hediyedir. Kar tanesini inceleyen her bilim insanı aynı duyguyu yaşamıştır: şaşkınlık ve saygı. Doğanın bu denli hassas, bu denli karmaşık ve bu denli güzel olması bilim insanlarına bile boyun eğdirir. Allah'ın yarattığı her şey insanı hayranlığa sürükler. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur: "Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih eder." Her kar tanesi de bu tesbih ordusunun sessiz bir neferidir. Kristal biçimiyle Allah'ı zikretmektedir. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, kar tanelerinin tamamıyla kavranması mümkün olmayabilir. Her yeni keşif, yeni sorular doğurur. Bu sonsuz derinlik, Allah'ın ilminin sınırsızlığının küçük bir yansımasıdır. Bir kar tanesinin yere düşmesiyle bir galaksinin dönmesi aynı fizik yasalarına tabidir. Ölçekler farklı olsa da kural aynıdır. Allah, evreni tek bir tutarlı matematiksel dil üzerine inşa etmiştir. Bu birlik, onun birliğinin yansımasıdır. Her sabah pencereye yağan kar, Allah'ın günlük bir hatırlatıcısıdır. Mükemmel matematiksel düzenin gözümüzün önüne serilmesidir. Bu görüntü karşısında derin düşünmek, Kur'an'ın bize öğrettiği bir ibadettir. İnsan gözü, kar tanesinin tüm detaylarını seçemez. Onu ancak mikroskop altında görebiliriz. Peki Allah var ettiği her ayrıntıyı görmek için bize özel aletler mi gerektirir? Hayır. O her zerreyi bilir ve her şeyi görmektedir. Kar tanesinin rengi beyaz, şekli altıgen, yapısı fraktal. Bu üç özelliğin bir arada bulunması bile muazzam bir hesabın sonucudur. Allah her yaratmasında binlerce değişkeni aynı anda ayarlamaktadır. Kar tanesini inceleyen ilk Müslüman bilginler, onun güzelliğini Allah'ın sanatının kanıtı olarak gördüler. İslam medeniyeti, doğayı Allah'ın yarattığı bir kitap olarak okudu. Her sayfa bir ayetti. Modern nanoteknoloji, kar tanesinin kristal büyüme mekanizmasını taklit ederek kendi kendini düzenleyen malzemeler üretmeye çalışmaktadır. Allah'ın yarattığı mükemmel süreç, insan mühendisliğinin en büyük ilham kaynağıdır. Yapay zeka sistemleri de kar tanelerinin büyümesini simüle etmeye çalışmaktadır. Ancak gerçek bir kar tanesinin hesaplama karmaşıklığı bugünün tüm bilgisayarlarını aşmaktadır. Allah'ın hesabı hiçbir işlemciyle kıyaslanamaz. Kar tanesinin her dalının uzunluğu, açısı ve kalınlığı matematiksel oranlar içindedir. Bu oranlar doğanın evrensel sabitlerinden türer.
Allah, matematiği maddenin içine gömülü bir dil olarak belirlemiştir. Kar tanesinin simetrisi göz aldatıcıdır. Tam simetrik görünmesine rağmen yakından incelendiğinde her kolda mikroskobik farklılıklar bulunur. Allah, mükemmeliyeti hiçbir zaman tek düze kılmamış, içinde gizli bir zenginlik bırakmıştır. Kar tanesinin ömrü kısadır. Oluşumundan erimesine kadar geçen süre genellikle birkaç saatten birkaç güne kadardır. Bu geçicilik, Kur'an'ın dünya hayatı için verdiği mesajla örtüşür. Güzellik var olur, amacını yerine getirir ve gider. Eriyerek suya dönen kar tanesi aslında yok olmamıştır. Biçimi değişmiş ama maddesi devam etmektedir. Bu dönüşüm, Allah'ın maddeyi yok etmediğini, yalnızca dönüştürdüğünü gösterir. Her şey onun elinde şekil değiştirir. Yeryüzünde kar yağmayan iklimler de vardır. Ancak bu bölgelerde yaşayanlar bile su molekülünün kurallarından muaf değildir. Allah'ın koyduğu fizik yasaları yeryüzünün her köşesini aynı biçimde yönetir. Mars ve diğer gezegenlerde de su buz halinde mevcuttur. Bilim insanları bu gezegenlerde kar kristallerinin bulunduğunu doğrulamıştır. Allah'ın su için koyduğu altıgen düzen evrenseldir. Yerküreyle sınırlı değildir. Uzayın derin soğuğunda bile su buzu, altıgen kristal kafes düzenini korur. Bu düzen, dünyada geçerli olan aynı kuraldır. Allah, fizik kanunlarını gezegenler ötesi bir evrensel dille yazmıştır. Kar tanesini ilk kez gerçek anlamda anlamamızı sağlayan teknoloji elektron mikroskobudur. Bu alet atomların dizilişini görünür kıldı. Allah varlığını milyarlarca yıl önce yarattığı şeyi insanlara ancak 20. yüzyılda göstermiştir. Kar tanesinin simetrisini insan güzellik standartlarıyla değerlendirdiğimizde de mükemmel buluruz. Altıgen denge, estetiği beyinlerimizde hoş olarak işlenir. Allah, güzellik duyusunu da bu düzenin farkında olacak şekilde bize vermiştir. Psikoloji araştırmaları, insanların simetrik yapıları simetrik olmayanlara tercih ettiğini göstermektedir. Bu tercih doğuştan gelmektedir. Allah bize hem simetrik düzeni hem de onu takdir eden bir bilinç vermiştir. Kar tanesini sanat dünyası da keşfetmiştir. Tekstil desenlerinden mimari motiflere kadar altıgen kristal formu insanlık tarihinin tüm kültürlerinde görülmüştür. Allah'ın koyduğu form, insanlığın evrensel sanat diline girmiştir. Doğu kültürlerinde kar tanesi, saflığın ve geçiciliğin sembolüdür. Japon estetiğinde mono no aware yani güzenin kırılganlığı kar tanesinden ilham alır. Allah bu kırılgan kristale evrensel bir anlam yüklemiştir. Batı geleneğinde de kar tanesi mucizevi özgünlüğün sembolü haline gelmiştir. Hiçbiri birbirinin aynı değil sözü sadece kristaller için değil her insan için de söylenir. Allah her insanı da bir kar tanesi gibi eşsiz yaratmıştır. Her insan da tıpkı bir kar tanesi gibi aynı temel biyolojik yasalarla oluşur ama hiçbiri diğerine özdeş değildir. Parmak izi, retina ve DNA benzersizdir. Allah'ın hem kristale hem insana verdiği bu eşsizlik ilahi bir imzadır. Bu videonun sonuna geldik. Ancak kar tanelerinin sırları bitmez. Her kış mevsimi Allah milyarlarca yeni mucize yağdırır ve biz henüz bunların yalnızca bir kısmını anlayabildik. Keşfedilecek daha çok şey var. Kar tanesini anlamak Allah'ı tanımanın bir kapısıdır. Onun yarattığı her şeyde aynı mükemmellik gizlidir. Tefekküre devam et. Sorularını sormaktan vazgeçme. Çünkü her soru seni bir adım daha yakına götürür. Beyin mühendisi olarak bu yolculuğu seninle paylaştığımız için minnettarız. Bilim, Allah'ın yarattığı düzenin dilidir. Biz o dili öğrenmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda yeni bir mucizede buluşacağız.